Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856'da Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki Smiljan köyünde doğdu. Ailesi Sırp kökenliydi. Babası Milutin Tesla, Ortodoks bir din adamıydı. Annesi Cuka ise ev işlerinde yetenekliydi ve kendi tasarladığı mekanik aletlerle çevresindekileri etkiliyordu. Tesla, küçük yaşlardan itibaren doğa ve teknolojiye karşı büyük bir merak gösterdi. Matematikte ve mühendislikte olağanüstü bir yeteneğe sahipti. Bu yetenekleri onun çevresinden farklılaşmasını sağladı. Eğitimine Graz Teknik Üniversitesi'nde başladı. Ardından Prag Üniversitesi'nde devam etti. Elektrik mühendisliği alanındaki eğitimi, gelecekteki büyük icatlarının temelini oluşturdu. Ancak maddi zorluklar ve sağlık sorunları nedeniyle eğitimini tamamlayamadı. Tesla'nın yaşamı, bilim dünyasında yarattığı devrimlerin yanı sıra birçok bilinmeyen ve sırlarla dolu bir hayatı da içerdi. Tesla üniversite yıllarında dikkat çekici bir mühendislik bilgisi geliştirdi. Elektrik akımı, manyetizma ve mekanik sistemler konusundaki gözlemleri onu sınıf arkadaşlarından ayıran temel farktı. Ancak derslerin tekdüzeliği ve ailesinin yaşadığı kayıplar onun eğitim hayatını yarıda bırakmasına neden oldu. Okulu bıraktıktan sonra Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde çalıştı. Paris'te Continental Edison Company'de işe girdi. Burada elektrik sistemleri üzerine yoğunlaştı ve kısa sürede karmaşık sistemleri çözebilen bir uzman haline geldi. 1884 yılında elinde bir mektup ve birkaç parça eşya ile Amerika'ya doğru yola çıktı. Hedefi açıktı. Fikirlerini hayata geçirebileceği bir ortam bulmak. New York'a ulaştığında cebinde neredeyse hiç parası yoktu. Ancak aklındaki projeler taşıdığı en büyük servetti. Tesla, Edison'un şirketinde kısa süreli bir iş buldu. Edison, doğru akım sistemleriyle Amerika'da yaygın bir elektrik altyapısı kurmayı planlıyordu. Tesla ise alternatif akımın daha verimli ve güvenli olduğunu savunuyordu. Bu temel görüş farkı aralarındaki ilişkiyi gerginleştirdi. Kısa süre sonra Tesla, kendi fikirlerini geliştirebilmek için Edison'un yanından ayrıldı. Maddi sıkıntı yaşadığı bir dönemde elinde yalnızca projeleri ve hesaplamaları vardı. Buna rağmen vazgeçmedi. Bu dönemde yaşadığı yoksulluk onun kararlılığını kırmadı. Gündüzleri sokaklarda çalışıyor, geceleri elektrik sistemleri üzerine hesaplamalar yapıyordu. İçinde bulunduğu koşullara rağmen bilimsel tutkusundan taviz vermedi. Bir süre sonra yatırımcılarla tanışarak kendi laboratuvarını kurdu. Burada gerçekleştirdiği deneyler, elektrik tarihini değiştirecek gelişmelere zemin hazırladı. Alternatif akım sistemiyle ilgili ilk pratik başarılarını bu laboratuvarda ortaya koydu. Tesla artık kendi yolunu çizmişti. Karşısına çıkan tüm zorluklara rağmen fikirlerinden ödün vermedi. Yalnızca bir mucit değil, bilimsel düşüncenin sınırlarını zorlayan bir figür haline gelmeye başladı. Tesla kendi laboratuvarını kurduğunda elektrikle ilgili deneylerini yoğunlaştırdı. Hedefi enerjiyi daha verimli, güvenli ve ucuz bir şekilde taşımaktı. Bu fikir onu alternatif akım sistemine yöneltti. Alternatif akım, elektriğin yönünü ve şiddetini sürekli olarak değiştiren bir sistemdi. Bu yapı, doğru akımın sınırlı mesafelerde etkili olmasına karşılık çok daha uzun hatlar boyunca elektrik iletimi sağlıyordu. Tesla, sistemin verimini gösterebilmek için farklı cihazlar ve devreler tasarladı. 1888 yılında alternatif akım sistemine dayalı motor ve transformatör teknolojisiyle büyük bir atılım yaptı. Bu gelişmeler George Westinghouse'un ilgisini çekti. Westinghouse, Tesla'nın patentlerini satın aldı ve birlikte alternatif akımı yaygınlaştırma sürecine girdiler. Bu işbirliği, Tesla'nın fikirlerinin sadece teoride kalmadığını, büyük ölçekli uygulamalara da dönüştüğünü gösterdi. 1893'teki Chicago Dünya Fuarı'nda Tesla ve Westinghouse'un alternatif akım sistemi kullanıldı. Bu olay, teknolojik bir gösteriden çok daha fazlasıydı. Alternatif akım, kamuoyunun ve yatırımcıların dikkatini çekti. Tesla bobini, bu dönemde geliştirdiği en simgesel cihazlardan biri oldu. Yüksek frekanslı ve yüksek gerilimli elektrik üretmeye yarayan bu cihaz, kablosuz iletim deneylerinin temelini oluşturdu. Günümüzde hala bazı radyo, televizyon ve tıbbi cihazlarda kullanılan sistemlerin öncüsüdür.
Tesla'nın deneyleri zaman zaman çevresindekiler için anlaşılması zor, hatta ürkütücüydü. Laboratuvarında elektrik kıvılcımlarıyla dolu gösteriler düzenliyor, çıplak elle yüksek gerilimli akımlarla çalışıyordu. Bilim insanı olmanın ötesinde adeta bir gösteri adamı gibiydi. Ancak gösterilerin ardında çok daha büyük bir vizyon yatıyordu. Colorado Springs'te kurduğu yeni laboratuvarda atmosferik elektrik üzerine çalıştı. Burada yıldırımın yapısını çözmeye çalıştı ve kablosuz enerji iletimi üzerine önemli deneyler gerçekleştirdi. Dev antenler, topraklamalar ve devasa bobinlerle yaptığı deneyler pek çok kişinin dikkatini çekti. Tesla, elektriği yalnızca üretmek ve taşımakla ilgilenmiyordu. Aynı zamanda onu serbest bırakmak, dünya geneline kablosuz olarak ulaştırmak istiyordu. Bu fikir, dönemin sınırlarının çok ötesindeydi. Ancak her başarı, beraberinde bir mücadeleyi de getirdi. Alternatif akımın yaygınlaşması, doğru akımı savunan Edison cephesini rahatsız etti. Medyada akım savaşları adı verilen bir mücadele başladı. Tesla, rakiplerinin karalama kampanyalarına rağmen yolundan sapmadı. O artık yalnızca bir mühendis değil, enerjinin doğasını değiştirmeye çalışan bir düşünür haline gelmişti. Bilimsel başarıları kadar, vizyonunun büyüklüğüyle de zamanının çok ilerisindeydi. Nikola Tesla, yalnızca devrimsel icatlar yapan bir mühendis değil, aynı zamanda çağının çok ötesinde fikirler üreten bir düşünürdü. Onun bazı teorileri bugün hala tam olarak açıklığa kavuşturulmuş değil. Tesla'nın en çarpıcı fikirlerinden biri enerjinin kablosuz biçimde iletilebileceğiydi. Elektriğin teller olmadan doğrudan hava yoluyla taşınabileceğini savunuyordu. Bu fikir modern dünyada hala tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Colorado Springs'te yaptığı deneylerde yer kabuğu ve atmosferi bir iletim hattı gibi kullanabileceğini düşünüyordu. Devasa Tesla bobinleri ve anten sistemleriyle enerjiyi kilometrelerce uzağa iletmeye çalıştı. Gerçekten de bazı deneylerde şehir dışındaki lambaların kablosuz olarak yandığı görüldü. Bu çalışmalarının ardından New York yakınlarındaki Shoreham'da Wardenclyffe Kulesi'ni inşa etmeye başladı. Tesla'nın amacı sadece elektrik değil, bilgi ve ses sinyallerini de kablosuz şekilde dünya geneline iletebilmekti. Kule tamamlandığında insanlık tarihinde yeni bir çağın başlayacağını düşünüyordu. Ancak proje bir anda yarım kaldı. Maddi kaynaklar tükendi. Yatırımcılar geri çekildi. Kulenin finansörü olan John Pierpont Morgan, Tesla'nın serbest enerji fikrini öğrendiğinde destek vermeyi bıraktı. Çünkü Tesla, bu sistemle enerjiyi herkesin ücretsiz kullanabileceğini söylüyordu. Bu, enerji tekelleri için kabul edilemez bir fikirdi. Tesla, sadece fiziksel sistemler üzerinde değil, doğanın yapısı üzerine de teoriler geliştirdi. Evrenin enerji, frekans ve titreşim üzerine kurulu olduğunu sık sık dile getiriyordu. Ona göre her şeyin temelinde birbiriyle bağlantılı dalgalar ve titreşimler vardı. Zamanla bazı teorileri daha soyut bir hal aldı. Uzaydan gelen sinyallerden bahsetti. Bu sinyallerin doğal kaynaklı olmadığını iddia etti. Tesla, evrende yalnız olmadığımızı düşünen ilk bilim insanlarından biri olarak da anıldı. O, bilimin sınırlarını zorlayan bir zihin yapısına sahipti. Serbest enerji, kablosuz iletişim, uzaktan güç aktarımı, hatta düşünceyle makine kontrolü gibi konularda ciddi fikirler ortaya koydu. Bugün bile bazı araştırmacılar, Tesla'nın bazı projelerini tam olarak anlayamadığımızı ve onun teorilerinin bir kısmının gizli tutulduğunu iddia ediyor. Özellikle Wardenclyffe Kulesi'nin tam kapasitesinin ne olduğu hala kesin biçimde bilinmiyor. Tesla, zaman zaman anlaşılmadı, zaman zaman susturuldu. Ama ardında bıraktığı fikirler, bilim dünyasında hala tartışılmaya devam ediyor. Nikola Tesla'nın hayatı, icatları kadar alışkanlıklarıyla da dikkat çekiciydi. Onun yaşam tarzı birçok kişi için sıra dışıydı. Gündelik hayatında katı bir düzen hakimdi. Her gün aynı saatte kalkar, aynı saatte yemek yer, aynı saatlerde yürüyüşe çıkardı. Disiplin, onun zihinsel faaliyetlerini dengelemenin bir yolu gibiydi. Takıntılı bir temizlik anlayışı vardı. Mikrop korkusu nedeniyle bazı insanlarla fiziksel temastan kaçınırdı. Yemek yerken kullanılan çatal bıçağın parlatılmasını ister,
restoranlarda kendi bezini yanında taşırdı. Tesla, hayatı boyunca evlenmedi. Aşkı ve evliliği, bilimsel üretkenliğini engelleyeceğine inanıyordu. Duygusal bağlardan uzak durdu ama insanlara karşı tamamen kopuk biri de değildi. Zaman zaman sosyal ortamlarda göründü, toplumun ilgisini çeken halka açık deneyler yaptı. İleri yaşlarında yalnızlık belirginleşti. Maddi kaynaklarının azalmasıyla birlikte yaşamı sadeleşti. Giderek içine kapanan bir yapıya büründü. Hayatının son dönemlerinde New York'taki otel odalarında yaşamaya başladı. Zihni ise hiçbir zaman yavaşlamadı. Günlük yaşantısında konuşmasa bile, zihninde sürekli hesaplamalar yapıyor, projeler üzerinde çalışıyordu. Cihazlarını çoğu zaman çizmeden, yalnızca zihninde inşa edip test ettiğini söylüyordu. Tesla'nın bazı alışkanlıkları çevresi tarafından garip bulunuyordu. Örneğin, sayılara karşı belirli bir takıntısı vardı. 3 sayısına özel bir anlam yüklüyor, otel odalarının numaralarını seçerken bile bu kurala dikkat ediyordu. Kuşları çok severdi. Özellikle güvercinlerle özel bir bağı vardı. New York'ta yaşadığı otelin penceresine gelen bir güvercini sürekli besledi. Bu hayvanlarla kurduğu bağ, onun yalnızlığını hafifleten ender şeylerden biriydi. Zamanla Tesla hakkında söylentiler de çoğalmaya başladı. Kimileri onu dahi, kimileri ise dengesiz biri olarak tanımladı. Ancak çevresinde onu tanıyan birçok kişi, onda sadece sıra dışı bir zekanın getirdiği farklılıklar olduğunu düşünüyordu. Nikola Tesla'nın kişiliği, alışılmış sınırların dışındaydı. Ama bu farklılıklar, onun bilime duyduğu bağlılığı asla gölgelemedi. Nikola Tesla, hayatının son yıllarını New York'ta mütevazı otel odalarında geçirdi. Bilim dünyasında bir zamanlar adından sıkça söz ettiren bu dahi, yaşlılığında yalnız ve unutulmuş bir adam haline gelmişti. Maddi kaynakları tükenmişti. Laboratuvarları kapanmış, projeleri yarım kalmıştı. Ama o, zihninde hala yeni fikirler üretmeye devam ediyordu. 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cesedi New Yorker otelindeki odasında bulundu. Ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak kayıtlara geçti. Ancak asıl dikkat çeken, ölümünün hemen ardından yaşanan gelişmelerdi. Tesla'nın kaldığı otel odası, ölümünden kısa süre sonra, federallerin gözetimindeki Amerikan hükümet görevlileri tarafından mühürlendi. Odaya giren ekipler, Tesla'ya ait belgeleri, not defterlerini ve çizimleri topladı. Bu belgelerin bir kısmının daha sonra güvenlik gerekçesiyle gizli devlet arşivlerine kaldırıldığı iddia edildi. Tesla'nın bazı teorileri, özellikle serbest enerji ve yüksek frekanslı kablosuz iletim sistemleri, askeri stratejiler açısından potansiyel tehdit olarak görülmüştü. Yıllar boyunca bu belgelerin içeriği tartışma konusu oldu. Bir bölümü daha sonra kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak en kritik notların akıbeti hala net değil. Bu durum, Tesla'nın ölümünden sonra onun ismini çevreleyen gizemlerin derinleşmesine yol açtı. Aynı yıl içinde, Tesla'nın yıllar önce başvurduğu bazı patentlerle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, radyonun mucidi olarak Tesla'nın patent haklarını resmen onayladı. Bu karar, Guglielmo Marconi'nin daha önce aldığı bazı patentlerin iptali anlamına geliyordu. Tesla, bu onuru hayattayken göremedi. Ancak bilim dünyası sonunda onun hakkını teslim etti. Tesla'nın ölümünden sonra bile etkisi devam etti. Onun fikirleri, günümüzde kablosuz iletişim, radar sistemleri, uzaktan kontrol teknolojileri ve hatta modern elektrikli motorların temelini oluşturdu. Adı zamanla yeniden hatırlanmaya başladı. Karanlıkta kalan mirası, bilim insanları ve tarihçiler tarafından bir kez daha incelendi. Bugün Tesla, yalnızca bir mucit olarak değil, insanlığın potansiyelini daha ileri taşıyabilecek fikirlerin taşıyıcısı olarak anılıyor. Onun hikayesi, sadece bir bilim insanının yaşamı değil, aynı zamanda cesaretin, vizyonun ve inancın hikayesidir. Ne kadar yalnız kalırsa kalsın, Tesla bilime ve insanlığa olan bağlılığından hiç vazgeçmedi.